Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu videoda sizlere LGBTİ artı kimliklere sahip kişilere iltica görüşmelerinde sorulan sorulardan bahsedeceğim. Ama videomuza başlamadan eğer daha önce tanışmadıysak, ben Okan Şengün. Amerika'da son 10 yıldır göçmenlik avukatlığı yapıyorum ve sizden gelen sorulara YouTube videolarımda aynen bu şekilde ya da Instagram hesabımda kısa videolarla cevap vermeye çalışıyorum ve iltica prosedürünü sizlere anlatıyorum. O yüzden bu videolarımı kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar öncelikle iltica memuru görüşmede eşcinsel, trans, intersex, non-binary ya da diğer queer kimliklerden birine sahip misiniz? Bunu anlamaya çalışacak. Örneğin size şöyle sorular soracak. Cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliğinizi ilk ne zaman keşfettiniz? Nasıl tecrübe ettiniz? Ve bu durumdan kimseye bahsettiniz mi? Böyle sorular sorabilirler. Eğer bahsettiyseniz size ilk tepkileri ne oldu? Mesela ailenize bahsettiyseniz onların verdiği tepkiler nelerdi? Bunlara mutlaka ama mutlaka değinin iltica görüşmenizde. Buna ek olarak bu durumu kabullenme süreciniz nasıldı? İlk ilişkinizi nasıl ve ne zaman yaşadınız gibi sorular da sorabilirler size. Tabii Türkiye, Azerbaycan ve benzer ülkelerde LGBTİ artı kimliğe sahip olduğunuzda çoğunlukla bunu konuşabilecek kimseniz olmuyor ve bu nedenle bazen insanlar yalnızlıktan, korku ve utançtan kendilerine zarar vermeyi düşünebiliyorlar. Eğer kendinize zarar vermeyi düşündüyseniz bundan mutlaka iltica görüşmenizde bahsedin arkadaşlar. Size sorulacak sorulardan bir tanesi de şu. İnsanlar sizin LGBTİ artı kimliğe sahip olduğunuzu nasıl anlarlar? Bu sorunun cevabı çok ama çok önemli. Bu gibi kritik soruların cevapları üzerine zaten birlikte provalar yaparak çalışıyoruz. Herhangi bir LGBTİ artı derneğine üyeliğiniz varsa ya da etkinliklerine katıldıysanız bunları da mutlaka belirtin görüşmenizde. LGBTİ artı onur yürüyüşlerine maalesef son yıllarda Türkiye'de yasak geliyor. Yürümek isteyenlere polis tarafından saldırılar oluyor. Şayet bu onur yürüyüşlerine katıldıysanız deneyimlerinizi mutlaka hem yazılı ifadenizde hem de görüşmenizde belirtin. Aile yapınız eğer aşırı İslamcı veya muhafazakarsa ve cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğinizi kabul etmiyorlarsa bunu detaylı bir şekilde anlatmanızda çok büyük fayda var. LGBTİ artılar olarak maalesef çoğumuz ortaokul ya da lise zamanlarında özellikle akran zorbalığına uğruyoruz. Yine yaşanan bu psikolojik veya fiziksel şiddeti de iltica görüşmesinde detaylı bir şekilde açıklıyoruz arkadaşlar. Biyolojik cinsiyeti erkek olup kendini trans hisseden veya eşcinsel ya da biseksüel yönelimi olan birçok kişi için askere gitmek tehlikeli ya da korkutucu olabiliyor. Askerlikle ilgili bu korkularınızı nasıl ifade edeceğiniz ve nelere değineceğiniz çok önemli. Zaten biz sizinle provalar yaptıkça nasıl ifadeler vermeniz gerekiyor, sizin başınıza gelen olayları nasıl anlatmanız gerekiyor bunları öğrenmiş oluyorsunuz. Bunun dışında LGBTİ artı kimliğinizle alakalı sokakta yürürken duyduğunuz alaycı ifadeler, hakaretler olduysa ya da iş hayatınızda mobbinge uğradıysanız bunlardan da mutlaka bahsedin. Şimdi arkadaşlar, iltica görüşmelerinde yaşanabilecek en travmatik anlardan birine değinmek istiyorum. Eğer cinsel tacize uğramışsanız, bunu da sorabiliyor iltica memurları ve bazı iltica memurları sizden detay isteyebiliyor. Evet, dakika anlattıran da var, çok detaya girmeyen de var arkadaşlar. Bu travmatik olayı tekrar hatırlamak, anlatırken yeniden yaşamak tabii ki hiç kolay değil. Ve iltica görüşmesinde bunu anlatmak çok zor olabiliyor. Zaten şöyle söyleyeyim, iltica görüşmelerinde sizin ifade vereceğiniz odada mendil var. Bu tür olayları anlatırken genelde insanlar ağlıyor maalesef. Bu hiç sorun değil. Duygularınızı rahatlıkla ifade edebilir ve yaşayabilirsiniz.
Öte yandan siz duygularınızı içten ifade ettiğinizde iltica memuru bu olayların sizi ne kadar etkilediğini de anlamış oluyor zaten. O yüzden ben hep diyorum, içinizden ağlamak geliyorsa ağlayın. Kendinizi hiç tutmayın. Bu iltica görüşmesini sanki bir terapi seansıymış gibi düşünebilirsiniz. İçinizdekileri rahatça anlatabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz ve yeni bir şeyler öğreniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ki biz de bu tarz yeni videolar sürekli çekelim sizler için. LGBTİ artı görüşmelerini ya da başvurularını diğerlerinden ayıran en önemli durumlardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Çok kişisel ve muhtemelen daha önce hiç kimseyle konuşmadığınız konular üzerine konuşmanız gerekecek iltica görüşmenizde. Belki de hayatınızda sadece en yakın arkadaşınızın bildiği bir durumu hem benimle, bizimle hem de tanımadığınız üçüncü bir kişi olan iltica memuruyla paylaşacaksınız. Ama dediğim gibi bu süreci aynen bir terapi seansı gibi düşünüp İçinizi olduğu gibi açın ve biliyorsunuz iltica başvuruları zaten gizlidir ve sizin vereceğiniz bilgi veya belgeler kimseyle paylaşılmaz. Ne ailenizle ne de Türkiye devletiyle. O yüzden önemli olan açık ve rahatça kendinizi ifade etmeniz arkadaşlar. Bunlara ek olarak memur İltica görüşmesinde başınıza gelen kötü olayların sizin LGBTİ artı kimliğiniz yüzünden olduğuna inanması gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? Size söylenen küfür ve hakaretleri detaylı ve açık olarak belirtmenizde. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunun dışında zaten önceki videolarımda da dediğim gibi sizin yazılı ifadenizde yazan yani başınıza gelen her olayı konuşamayabilirsiniz iltica görüşmenizde. Hiç panik olmaya gerek yok. Bu tamamen normal. Bu arada tabii şu anda bir birlikteliğiniz, ilişkiniz varsa bundan bahsedebilirsiniz. Ayrıca açık bir LGBTİ artı bireyi olarak mı yaşıyorsunuz? Bunu sorabilirler. Sormasalar bile sizin söylemenizde çok büyük fayda var. Buradaki açıklıktan kasıt ne? Bu çok önemli arkadaşlar. Bu soruyu zaten birlikte çalışıyoruz diğer sorular gibi. Çünkü kişiden kişiye değişen bir olay bu. Her iltica görüşmesinde sordukları sorulardan biri olan Türkiye'ye dönerseniz başınıza ne gelir? Kimlerin size zarar vermesinden korkuyorsunuz? Sorularına da hazırlanmak gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca Türkiye'de LGBTİ bireyi olarak güvende yaşayabileceğiniz herhangi bir yer var mı? Bunu da soruyorlar. HIV pozitif iseniz bunu da mutlaka ama mutlaka iltica başvurunuzda belirtin arkadaşlar. Bu iltica başvurunuzu güçlendiren bir olaydır. HIV pozitif olmanız iltica başvurunuzu olumsuz yönde etkilemez. HIV pozitif olması nedeniyle Türkiye'de kötü muameleye uğrayan insanlar var. Sadece ve sadece HIV pozitif olduğu için gay damgası yiyip tedavisi reddedilen kişiler oluyor. O yüzden bu konu ilticanın koruduğu alanlar içine giriyor zaten. Ve iltica başvurunuzu da işte bu yüzden güçlendiriyor. Bunun dışında görüşmenizin sonuna doğru iltica memuru size eklemek istediğiniz bir şey var mı diyecek arkadaşlar. Burada Amerika'da LGBTİ bireyi olarak açıkça ve özgürce yaşadığınızdan bahsedebilirsiniz eğer istiyorsanız. Evet arkadaşlar, LGBTİ artı kimliğe sahip insanlara iltica görüşmelerinde sorulan sorular işte bu şekilde. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca her hafta pazar günü sabah saat 10'da iltica süreci hakkında bu tarz yeni videolar yayınlıyorum. Kaçırmamak için zili de aktive etmeyi unutmayın ki ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olun. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve yeni videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.